Selam, ben Onur Eroğuz. Mimarım. Bir mimarın başka disiplinlerin üretimlerine kendi meslek alanından baktığında neyi nasıl gördüğü hakkında böyle bir seri yapmayı düşünüyoruz. Mimarlığın sinemada kullanımı çok farklı metotlarla olabiliyor. Yani bir doğrudan mimarlık üzerine mimarlığı konu alan filmler var. Mesela nedir bunlar? Jacques Tati'nin Playtime ya da Mononcle gibi filmleri. Bunlar modern mimarlığın toplumsal hayatı nasıl dönüştürdüğüne ilişkin bir takım ipuçları veriyor bize. Bunun dışında Fountainhead ya da Mimar Babam gibi bir kurgu ya da gerçek, bir mimar karakterin hayatını, onun yaşamıyla ilgili kesitleri anlatan filmler var. Bunlar çok ama doğrudan mimarlıkla ilgili. Burada aslında yapmak istediğimiz şey, bir mimar başka disiplinlere baktığında mimar olmayanlara ya da o disiplinin profesyonellerine de hitap eden ne söyleyebilir acaba? Bunu biraz irdelemek. Aslında ben de bu konu üzerine biraz düşünmek ve bir şey üretmek istiyorum. O yüzden de daha çok şöyle filmlere odaklanmak iyi geldi bana. Mimarlığı, o mekan ya da mekanın sembolizmini anlatının içinde kullanmaya çalışan ya da işte o mekanın verdiği duyguyu bize mimarlıkla geçirmeye çalışan filmler üzerine inceleme yapmak iyi geldi. Pallazma şöyle diyor: mimarlığın gücünü sonsuz bir boşluğu insan bedeni için algılanabilecek anlamlı kompartmanlara bölerek bizim için daha anlamlı hacimler yaratmakta görüyor. Yani aslında o daha güzel söylemiştir büyük ihtimalle de kabaca böyle bir şey benim aklımda kalan. Sinemada iyi kullanılıyor tabii ki. Çünkü mekanın bir hatırlatma gücü var ve bu bizde bütün insanlar olarak hepimiz bir takım mekanlarda yaşadığımız için bir tecrübe olarak bizde var bu bilgi. Dolayısıyla tetiklendiğinde bizde bir duygu uyandırabiliyor ve en önemli özelliği de tabii bir doğa parçası da bunu uyandırabilir. Fakat en önemli özelliği mimarinin bizler tarafından, insanlar tarafından kurgulanabiliyor olması. Bir doğa parçasını kurgulayamıyoruz ama bir mimari mekanı, işte onun sembolizmini de o duyguyu izleyiciye geçirmek için kullanmak üzere kurgulayabiliyoruz. Mimarlığın sembolizmini, mekanın sembolizmini kullanan örnekler. Aslında burada bir yönetmenin tabii adı çok ön plana çıkıyor. Hatta kendisi hakkında yönetmen olmasaydım mimar olurdum diyen Christopher Nolan'ın filmlerine biraz baktığımızda bence ben mimar olduğum için tabii bunu seçiyorum. Kesinlikle hiç böyle şüphesiz Inception üzerinden konuşmamız gerekiyor. Yani neden Inception üzerinden konuşuyor? Bunun üzerinde o kadar çok mimarlıkla ilgili sembolik anlatım var ki mekanlar aracılığıyla kullanan. En başta Minotor mitolojisiyle başlıyor. Poseidon, Girit kralı Minos'a beyaz bir boğa hediye eder kendisine kurban vermesi için. Fakat Minos boğayı o kadar sever ki kendi sürüsüne katar, çok beğendiği için. Başka bir boğa kurban eder. Poseidon bunu öğrendiğinde onu cezalandırmak ister. Ve eşi Pasiphae'ye bu beyaz boğayla birlikte olmak için bir arzu ile lanetler. Pasiphae dişi bir hayvan kılığına girerek bu boğayla birlikte olur ve bu birliktelikten yarı boğa, yarı insan, vücudu insan, başı boğa olan Minotor adlı yaratık doğar. Kral Minos bunu öğrendiğinde onu, Minotor'u hapsetmek için bir labirent yapmaya karar verir ve bu labirenti o dönemin kaynaklarında mimar olduğunu öğrendiğimiz Daedalus'a yaptırmak ister. Daedalus kelime anlamı olarak mahir demek. Yani yetenekli, becerikli, özellikle de bir şeyler yapmak konusunda becerikli birisi anlamına geliyor. Minotor bu labirentin merkezinde insanla beslenir. Her sene yanlış hatırlamıyorsam 7 genç erkek ve 7 genç kadın ona sunulur. Bu labirente atılır daha doğrusu. Minotor onları bulur ve yer yani netice itibariyle. Bu gidenlerden bir tanesi de Theseus'tur. Theseus Minotor'a kurban verilmek üzere labirente girdiğinde Kral Minos'un kızı Ariadne, ki bu bahsettiğimiz filmdeki karakterin adı, kadın karakterin adı Inception'daki. Ariadne Theseus'a aşık olur ve Theseus'un labirentten çıkabilmesi için kendisine bir iyi verir. İyi dediğimiz işte
eğrilmemiş bir yumak, yani yumak da değil yani bir keçe gibi bir şey. Onu eğirdikçe siz ip yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Theseus bu ipi eğire eğire labirentin içinde yol alır, Minotaur'u bulur, onu orada öldürür ve labirentten çıkış yolunu da bu ipi takip ederek bulur. Ariadne'nin ona verdiği ipi takip ederek bulur. Bu filmde nasıl işleniyor diyecek olursanız, film karakterleri, baş karakter Caprio'nun oynadığı Cobb karakteri bir mimarlık okuluna gider. Oradaki profesörden şunu ister. Çok yetenekli bir mimar. Yani Daedalus gibi. I need an architect who's as good as I was. Bir mimara ihtiyacı olduğunu söyler. Ve oradaki profesör kendisini Ariadne ile tanıştırır. Burada çok ilginç bir şey var aslında. Daedalus Minotaur'un hapsedildiği labirentin mimarıdır. Fakat Ariadne de Theseus'un yol göstericisi, o labirentten çıkması için rehberlik eden, o ipi vererek rehberlik eden kişidir. Burada çok ilginç olan şu. Buradaki Ariadne hem labirentin mimarı hem de aslında yol gösterici. Labirentten çıkmak için yol göstericilik görevini üstleniyor. İlk tanışmalarında Cobb'la Ariadne'nin ilk tanışmalarında Cobb Ariadne'yi bir sınava çeker. İşte 1 dakikada çizilebilen ama en az 3 dakikada çözülebilen bir labirent çizmesini ister. Ariadne tabii yani bu ne falan diye rastgele bir şeyler çizdiğinde hani başarısız olur. 3. denemesinde aslında o çok bilindik bir labirent tarzı vardır. Bu Girit sikkelerinin de üzerinde yer alan 7 daireli labirentleri. Aslında onu çizer. Ve Cobb ondan çıkamayınca işe alır Ariadne'yi ve konuyu açmaya başlar. Şimdi labirent düşüncesiyle aslında psikolojik olarak sembolize edilen bir takım şeyler var. Psikolojide labirent demek kendi içine dönüş, kendi içine doğru yaptığın bir seyahat ve aslında karanlık yüzünle iletişim kurmak demektir. Onunla bir mücadeleye girmek ya da belki de onu yenmek demektir. Bu da doğrudan doğruya aslında içimizde yatan Minotaur'la olan mücadelemizdir. Kişinin kendi karanlık yüzüyle olan mücadelesi. Labirent düşüncesi Inception'da tam da mesela bu psikolojik taraftan baktığımızda şöyle karşılığını buluyor. Aslında bu labirentin içindeki kendiyle mücadele eden Caprio'nun oynadığı Cobb karakteri ve labirentin içindeki Minotaur da işte ölmüş eşi Mel. Ariadne işte ona o labirentin içinde filmde yol göstererek bununla mücadelesini kazanmasını sağlıyor. Bir taraftan da labirentinde inşasını da Ariadne sağlıyor. Daedalus'taki o hikayeden farklı olarak, Minotaur hikayesinden farklı olarak. Ayrıca Nolan'ın filmlerinde hani böyle mimar olurdum diyor ya. Nolan'ın filmlerinde mimari olarak da önemli başka şeyler de görüyoruz. Göstergeler de var. Ne gibi diyecek olursak mesela Escher'in imkansız mimari ya da paradoksal mimari adı altındaki bir takım eserleri var. Bu eserlerden örnekleri de Inception'da görüyoruz. Örneğin çıkmayan merdivenler, yani çıkmanıza inmenize rağmen sürekli aynı yerde dolaştığınız bir takım merdiven imgeleri vardır. Doğrudan doğruya bunu görüyoruz. Hiç yorum yapmadan neredeyse. Nolan'ın filmlerinde özellikle Inception'da bunu görüyoruz. İlaveten mekanın katlandığı ve 3. boyutta da yürünebildiği Escher'in yine bir takım resimleri var. Bunu da filmde görüyoruz. Özellikle de nerede görüyoruz? Paris'in katlandığı bu sahnede görüyoruz. Açıkçası bu sahnenin de bu labirent fikrini güçlendirmek için filme eklenmiş sahnelerden biri olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Yine hani mimari bakış açısıyla aslında şunu biliyoruz. Paris, niye Paris'te, niye Londra değil de işte bilmem neresi değil de Paris? Bence şu yüzden, doğru olmayabilir bu. Paris'in geçmişinde şöyle bir hikayesi var. Paris aslında bir ortaçağ şehri olarak kendiliğinden oluşmuş, organik sokakları olan, bir sürü çıkmaz sokağı olan, daracık sokakları olan bir yer. Ve işçi sınıfı ayaklanmalarında, işte hani modern dönemden bahsediyoruz. İşçi sınıfı ayaklanmalarında hiç kimse o büyük ordularıyla müdahale edemiyor bu küçücük daracık sokaklarda ayaklananlara. Bunun üzerine işte Baron Haussmann Napolyon'un imdadına koşuyor. Dümdüz ediyor Paris'i. O labirentvari sokakların
hepsini birbirine açıyor. Devasa bugün bildiğimiz o bulvarları açıyor ve böylece Napolyon'un büyük orduları o bulvarlardan akarak yani bütün ayaklanan sınıflara müdahale edebiliyor. Bu hikaye aslında o Paris'in geçmişteki labirentvari sokakları, sonra o labirentin Haussmann'ın kent planı tarafından çözümlenmesi gibi ilişkiler de belki bir fazla okumadır ama mimar olduğum için bana böyle düşündürmüştü filmi izlediğimde. Ve bu Paris'in katlanması da aslında bu üçüncü boyuttaki labirenti oluşturuyor. Cobb'la Ariadne'nin o konuştuğu noktada Ariadne'nin Paris'i rüyasında katlıyor olması. Üçüncü boyutta da bir labirent duygusunu tekrar oluşturuyor. O hani çözülmüş Paris tekrar labirent haline getiriyor diye düşünmüştüm. Doğrudur ya da yanlıştır bilmiyorum. Filmin en etkileyici sahnelerinden bir tanesi. En ünlü diyelim ya. Artık mimarlar için değil, normal izleyiciler için. Ama mesela bunu Escher'in resimleriyle ilişkilendirmek bana daha heyecan verici geliyor. Özellikle de o böyle hani insanların üçüncü boyutta da baş aşağı işte ve normal pozisyonda yürüdüğü bir takım eserleri var. Onlarla ilişkilendirmek iyi geliyor. Labirentin sembolize ettiği psikolojide o içimizdeki karanlık yüzümüzle olan mücadelemiz meselesini işleyen aslında bir film daha var. Daha eski bir film ama bir o kadar da etkileyici. Kubrick'in The Shining'i. Shining'de birkaç yerde bunu görebiliyoruz. Bir kere doğrudan anne ile oğlun içinde yürüdüğü bir labirent var. Bu labirent evet peyzaj elemanlarıyla evet. Ve ilk girdikleri sahnede aslında Overlook labirenti diye bir açıklama metni var ve onun içinde labirent yani mazes and labyrinths aslında ikisi farklı şey. Maze dediğimiz şeyle labirent dediğimiz şey arasında şöyle temel bir fark var. Labirentte bir tane yol vardır. Çıkmaz sokaklar yoktur. O yoldan gittiğinizde ortaya ulaşırsınız. Maze'de ise çıkmaz sokaklar vardır ve kaybolmaya daha meyilli bir labirent türüdür. Anne ile oğul labirente girerken kamera hafif sağa doğru dönüp The Overlook Maze tabelasını gösterir ve bu tabelada aslında bir kitabın arka kapak metninden bir alıntı var. Burada tıpkı Mısır labirentinin kendisi gibi tamamen odalardan ve sütunlardan oluşan labirentler vardır. Antik tarihin ve mitolojinin Theseus'un Minotor'u katlettiği meşhur Girit labirenti gibi labirentleri de mevcuttur şeklinde bir ibare var. Yani daha uzun bir metin ama kitabın arka kapak sayfasına alınan bir parça. Bu da aslında filmdeki bu labirent sahnesinin hatta belki de finalinin bize ne olacağının kökenlerinin bu mitolojik anlatıya dayandığının ipuçlarını verir. Bu sahnede anne ile oğul labirentin içine girerler, gezerler, tozarlar, merkezine giderler ve geri dönerler. Burada aslında şunu görüyoruz. Yani önce kendi içine bir yolculuğu yanındaki güvendiği bir rehberle yapıyor çocuk ve geri dönüyor. Sonrasında ise filmin final sahnesini düşünelim. Babası onu labirentin merkezine doğru öldürmek üzere kovalıyor. Ve burada çok önemli bir şey var. Burada çocuk labirentin kurucusu değil ama hem Ariadne'nin rolünü de oynuyor aslında, Theseus'un rolünü de oynuyor. Hem labirentin içine giriyor, oradaki Minotor'u yok etmek üzere. Hem de kendi ayak izlerini karda bırakarak, ondan sonra babasını aldatarak ayak izlerinin olmadığı bir yerden geri dönüp babasını orada kaybediyor ve kendisi kendi bıraktığı ayak izlerini takip ederek aynı Ariadne'nin Theseus'a verdiği ipi takip ettiği gibi labirentten çıkış yolunu buluyor. Bu da düpedüz aslında Minotor efsanesine bir gönderme. Bunların mimari tarafı ne? Ben bu efsaneleri mimar olduğum için biliyorum. Bu arada Shining'de bir konu daha var. Bir de çocuğun otelin koridorlarında bisiklet sürdüğü sahneyi atlamamamız lazım. Aslında annesiyle labirentte yürüdüğü gibi bisikletle otelin odalarında dolaştığı sahne de aynı hissi veriyor. Yani otel de aslında bir labirent. Çünkü otelin koridorlarında yürüdüğünüzde yani labirentin en önemli özelliği ne? Her seferinde bir duvara doğru yürüyorsunuz. Sonra sağa sola ya da iki tarafa da açılan bir yol var. İkisinin de arkasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hangisinin doğru yol olduğunu da bilmiyorsunuz. Ve hiçbir şey de görmüyorsunuz. Tekinsiz de bir tarafı var. Aslında hayat gibi. Yani bir karar veriyoruz. Bir yoldan gidiyoruz. Sonunu görmüyoruz.
Hayatta bir hani labirent gibi bir duygusu var aslında. The Shining'de aslında şunu görüyoruz. Koridordaki bütün koridorlardaki desenler, kabaca kapıların birbirleriyle olan mesafeler, duvardaki malzemeler her şey aynıyken aslında bu aynılık bize mekanda bir güven, bilindiklik ve güven duygusu aşılar. Fakat o yolun sonunda ne olacağını bilememekten kaynaklanan burada müziğin de çok etkisi var aslında. O yolun sonunda ne olduğunu bilememekten kaynaklanan bir tekinsizlik hissi veriyor. Aslında labirentin hissettirdiği en önemli şeylerden biri de budur. Tekinsizlik hissi, sonunu bilmediğimiz bir takım yollar. Tekinsizlik duygusunun en iyi işlendiği filmlerden bir tanesi de Cube. Ben hani Cube'u şöyle yorumlayabilirim. Orada üçüncü boyuttaki bir labirentten bahsediyoruz gene aslında. Tıpkı biraz önce söylediğim The Shining'de bahsettiğim gibi mekanlar var. Yani karakterler bir mekanda uyanıyorlar diyelim. Etrafına baktığında bir odanın içinde. Başka bir odaya geçtiğinde de aslında tek değişen şey rengi odanın. Geri kalan her şey birebir aynı. Fakat müthiş bir tekinsizlik duygusu uyandırıyor. Neden? Çünkü aslında değişen bir şey daha var. Her odada ölümcül bir tuzak var. Ve bu tuzağın ne olduğunu bilmiyor. Mekan birebir aynı iken, her şey birebir aynı iken orada tuzaklanmış bir mekanizma var. Ve ne yaptığında bu mekanizmanın tetikleneceğini bilmiyor. Ve aslında gene o üçüncü boyuttaki yani birinden diğerine de geçebildiğimiz ve aslında bir tanesinin hareketli de olduğunu karakterlerin bir süre sonra fark ettiği üzere bir tanesinin hareketli de olduğunu düşündüğümüzde aslında bu üç boyutlu bir labirent. Ve bu labirentin de bir tıpkı diğer iki filmde olduğu gibi bu labirentin de bir rehberi var filmde. Böyle matematikle arası iyi olan bir karakter aslında kapılarda bir takım rakamlar görüyor ve bu rakamlardan bakarak bir ipucu buluyor ve bu ipucuyla belki bu ipucu lafı bile geleneksel olarak Tesos hikayesinden, Minotaur hikayesinden geliyordur bu arada. Ucu. Evet. Bu sayıların birbiriyle eşleşmesinden asal sayıları bulduğunda oranın güvenli yol olduğunu keşfediyor ve labirentten çıkışın ipucunu buluyor. Dolayısıyla aslında Cube'da birebir aynı duyguları uyandıran, yani mekan aynıyken biz kendimizi güvende hissetmemiz yerine tekinsiz hissetmemizi sağlayan bir üç boyutlu labirent olarak yorumlayabiliriz. Netice olarak bir mimarın kendi bilgi alanından sinemada mekan kullanımına, mekanın sembolizminin kullanımına baktığında benim gördüğüm şeyler bunlar. Ben bunu biraz şöyle diyorum. Aslında buradaki anlatımı sunan mekan kendi kendine orada duran bir şey ya ve çok güçlü. Buna mekan sessiz bir anlatıcıdır demek çok hoşuma gidiyor. Çünkü onun bütün o sessizliğiyle ama üzerinde barındırdığı sembollerle ve bize geçirdiği duyguyla anlattığı çok fazla şey var. Ve yönetmenler ve senaristler de mekanın bu gücünü müthiş kullanıyorlar gerçekten. Bir mimar olarak ben buna baktığımda bu kullanımdan etkileniyorum ister istemez ve bu düşüncelerimi de belki de meslekten hiç olmayan insanlarla paylaşarak onların da ilgisini çekebileceğini düşündüm ve böyle bir anlatı geliştirdim. Umarım ilgi çekici olmuştur. Süper. Bence bir seferde oldu ya.